Merhaba arkadaşlar. Fal Kader kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine fincanımızın içindeki izleri birlikte yorumlayacağız. Burada amacımız sadece fal bakmak değil, biraz sohbet etmek, biraz da hayatın içinden gelen işaretleri birlikte anlamaya çalışmak. Eğer aramıza yeni katılan arkadaşlarımız varsa siz de hoş geldiniz. Burada herkesin enerjisi aynı. Şimdi fincanımıza bakalım. Bize bugün neler anlatacak? Evet. Şimdi burada arkadaşlar çok güzel büyük bir deve. Şurada görüyorsunuz. Ee, ilk gözüme çarpan bu oldu bu arada. Bu büyük bir kısmet. Uzaktan gelecek haber ya da misafirleriniz var canlarım. Sabır gerektiren ama sonuçta kazanç getiren bir durum. Maddi veya manevi yük, sorumluluktur aynı zamanda. Deve doğası gereği yük taşıyan ve sabırlı bir hayvan olduğu için sabır artı büyük kısmet artı uzaktan gelecek haber ya da misafir olarak yorumluyorum. Bunun haricinde arkadaşlar, hatta bakın şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buradan çok net gözükmüyor ama şurada bir yükü elinizle iteleyerek götüreceksiniz. Bir yük bu, ağır bir yük. Ama itiyorsunuz. Elinizle iterek gönderiyorsunuz. Fincanımın içine baktığımda bakın böyle bir ay doğmuş. Evet biraz karamsarmış ama kenarlara doğru yükü bu şekilde fincanımızdan atmış göndermiş oluyoruz. Evet burada şöyle bakarsanız bir artı işareti. İki farklı şekilde yorumlayabilirim bunu. Birleşme, yolların kesişmesi, iki kişinin yeniden bir araya gelmesi, ortaklık ya da önemli bir görüşme anlamı gelebilir. Karar dönemi, hayatınızda iki seçenek arasında kalınan bir süreci de gösterebilir arkadaşlar. Özellikle iş, aşk ya da tanışma konularında yol ayrımı enerjisi de verir bu. Şansın açılması olarak da, çünkü artı, bakın şöyle artı, şansın açılması olarak da yorumlayabilirim bunu. Genel baktığım için kadın erkek ayrımı yapmadan bakıyorum biliyorsunuz. Çünkü herkes kendine göre yorumlasın diye birçok yorum üretiyorum burada. Şimdi artının fincanın ağız kısmına yakın olması etkisi daha güçlü kabul edilir canlarım. Gelişme biraz zaman isteyebilir ama yine de güzeldir yani, artı pozitiftir, öyle söyleyeyim size. Bir sürü şeyler var arkadaşlar. Bakın şimdi burada bakarsanız bir şimşek gibi çıkmış bu. Evet, bir şimşek gibi duruyor. Neyse, ona da geleceğim. Şimdi burada 1, 2, 3 basamak. 3 basamaklı bir merdiven arkadaşlar. Genelde yükseliş ve ilerleme demektir merdiven. Okulda ya da özel hayatta adım adım yükselmek gibi düşünebilirsiniz. İşinizde, okulda, öğrenciyseniz ya da özel hayatınızda. Emeklerin karşılığını bulma da olabilir merdiven. Bir anda değil, sabırla gelen başarı enerjisidir çünkü. Yeni fırsatlar, özellikle kariyer, para veya önemli bir hedef konusunda önünüzde açılan yolları da simgeler. Şimdi yukarı doğru
çıkan bir merdiven bu. Bakın basamakları da burada. Yukarı doğru çıkan bir merdiven bu. Yani başarı, yük ve yükseliş hızlanacak. Engeller kalkacak yani. Kararsızlık bitecek. Şimdi onun hemen akabininde yanında bir kişi. Bu kişi şurada. Ve orta boylu, toplu biri bu kişi. Eee, Size destek olacak biriyle ilerleme anlamına geliyor. Yani sizinle birlikte olacak bir kişi, size destek olacak bir kişiyle ilerleme bu. Çoğu zaman adım adım güzel bir döneme giriş olarak yorumluyorum arkadaşlar bunu. Kesinlikle bu şekilde ilerleyeceksiniz. Size bir kişi de yardımcı olacak arkanızda. Şimdi burada baktığımda şöyle buradan görünüyor mu bilmiyorum. Bir şimşek. Bakın şurada da var. Aynı şekilde. Bir aşağıda bir yukarıda. Şimdi ani gelişmeleri, güçlü enerjileri temsil ediyor bu arkadaşlar. Ben bunu beklenmedik haber, bir anda gelecek mesaj, telefon ya da sürpriz bir olay olarak yorumlayacağım. Ani farkındalık, uzun süredir netleşmeyen bir konuda aydınlanma enerjisi. Bir gerçek ortaya çıkacak da olabilir arkadaşlar. Duygusal patlama, özellikle aşk hayatında bastırılmış duyguların aniden açığa çıkması da olabilir bu. Bazı başlangıçları sert ama kısa sürecek tartışmaları, kaderi değiştirecek ani kararları da gösteriyor olabilir. Şimdi çok büyük ve belirgin çıkmış arkadaşlar. Bu da etkisini yakın bir zamanda hissedecek güçlü bir gelişmeye işaret eder. Ve bu iki tane olması arkadaşlar, bu iki konunun aniden olması anlamına da gelebilir. Yani iki düşünce de olabilir bu. Ve bakın hemen akabininde havaya ateş eden bir sürriyet var burada. Direkt havaya ateş ediyor. Yani bir haber alacaksınız ve bu hızlı olacak bu haber. Kesinlikle bu hızlı olacak. Hızlı bir haber geliyor size. Silah gibi. Haber ve elinde bir bayrak. Görüyorsanız haber, silah ve şurada da bir bayrak. Elinde tutuyor resmen. Ve bu şimşeklerin ve şu şimşeklerin hemen akabininde, yanında. Siz hızlı bir gelişme olacak sizin hayatınızda arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bir kulak. Şurada. Tek bir kulak bu. Genelde haber, duyum ve gizli konuşmalardır. Yakında duyacağınız bir haber, uzun süredir beklenen bir söz, mesaj ya da açıklama gündeme gelebilir. Arkadan konuşulan konular da olabilir bu. Çevrenizde sizinle ilgili konuşmalar döndüğünü de söyleyebilirim arkadaşlar. Dedikodu enerjisi. Kulak sembolü belirgin bu aşamada. Dikkat edilmesi gereken sözler, yakın zamanda duyacağınız bir şey sizi şaşırtabilir ya da kararınızı etkileyebilir. Önemli bir haber, çok yakın demektir bu. Şimdi burada bir insan, bakın yakın bir insan arkadaşlar, yakın bir süriyet ya da öyle söyleyeyim. O kişiden gelecek söz veya iltifat anlamı da taşır.
Burada size şunu söyleyeceğim. Yanlış anlaşılma ya da eksik iletişim de diyebiliriz buna. Bu da olabilir. Aynı zamanda duyduklarınıza hemen inanmayın. Bu mesajı vereyim ben size bu konuda. Hemen körü körüne arkadaşlar inanmayın. Duyduklarınızı önce doğrulayın. Şimdi burada şekilleri iyice inceleyelim ki. Şimdi bakın oradan görünür mü bilmem. Ama şurada çok belirgin bir S var arkadaşlar. S harfi. Akabinde bir E ve bir Y harfi. Bu S, E ve Y harfleri çok net bir şekilde çıkmış. Bu harfler genelde hayatınıza girecek ya da tekrar gündeme gelecek bir kişiyi de işaret eder. Bu kişiyle ilgili bir haber, bir mesaj ya da önemli bir konuşma görünüyor. Özellikle yarım kalan bir konunun yeniden açılması ve netleşmesi gibi bir enerji var burada arkadaşlar. Bunun akabininde hemen ona da bir bakalım. İyice bir netleştireyim onu da. Şimdi burada kambur bir figür var arkadaşlar. Kambur. Bir insan bu. Bu geçmişten gelen yükleri, yorgun enerjileri ve tecrübeyi simgeler bize. Bu sembol şöyle şu anlamlara taşır. Üzerinde taşıdığınız bir yük, uzun süredir sizi yoran bir konu olabilir bu. Sorumluluk ya da duygusal ağırlık olabilir. Geçmişten gelen etki, eski bir mesele tekrar gündeme gelebilir. Özellikle aile veya geçmiş ilişkilerle bağlantılı olabilir. Tecrübeli bir kişiden destek, akıl verecek, yol gösterecek bir insanı da temsil eder bu. Bakın hemen devenizin üst kısmında. Şimdi bu tamamen bize dönük çıkmamış. Yük taşıyan ama sonunda güçlenen bir süreç. Yani bakın yük taşıyan, bakın deve de yük taşır bu kişi de. Yük taşıyan ama da sonunda güçlenen bir süreç mesajı verdi bana bu arkadaşlar. Evet. Genelde öyle gibi gözüküyor. Evet. Şimdi burada bir at, bakın şurada koşan, dört nala koşan bir at bu. Ee, Bir muradınız oluyor. Ama bunun bir süreci var ve bu süreci siz aştıktan sonra, bu sürece geçtikten sonra kesinlikle size bir muradınız, bir dileğiniz, bir isteğiniz gerçekleşiyor. Çünkü burada bu at koşuyor arkadaşlar, şurada. Çok güzel hem de. Şimdi biz bunu artı olarak yorduk. Aynı zamanda bu bir kuş olarak da simgeliyor bana. Diklenmiş bir kuş olarak da gözüküyor arkadaşlar. Bu kuş da yine aynı şekilde gökyüzüne doğru diklenmiş vaziyette. Sıkıntılarınızı toplayıp bir kenardan iplerinizi atıyorsunuz. Ay, yine elime çarptı bu ya. Tabağımızda çok güzel çıkar diye düşünüyorum. Yani fincanın içi çok güzeldi arkadaşlar.
Bakalım tabağımızda neler var. Tabağımızdan da bu sıkıntıları götürmek istiyorum ben. Ama biraz zorlanıyoruz. Evet. Şimdi hanemize çok güzel, büyük bir ay doğdu arkadaşlar. Sıkıntılarımızı gönderdik. Ayı da hanemizin üstüne yerleştirdik. Şimdi burada şöyle söyleyeyim size. Öncelikli olarak burada büyük bir yunus balığı şurada bakın haneye doğru giriyor. Büyük bir yunus balığı. Bu yunus şöyle kıvrılmış, hatta kuyruğunu yukarı kıvırmış. Şimdi bu yunus balığı büyük bir kısmet. Bu maddi, manevi ne isterseniz, ne olarak düşünürseniz düşünün. Haneye doğru yaklaştığını görmekteyiz. Bu haneye doğru yaklaşması, yunus balığının kafasının bu tarafta olması haneye bolluk, bereket getirecek anlamındadır. Büyük bir kısmetin haneye doğru yola çıktığını gösteriyor bana. Bu aşamada farklı farklı bir sürü kısmetleriniz, küçük, irili ufaklı bir sürü kısmetlerimiz var. Kısmetimiz açılıyor, öyle söyleyeyim. Kısmetimiz bize gelecek. Burada benim dikkatimi çeken arkadaşlar şu. Şu büyük bir ağız bu. Genelde konuşmalar, dedikodular ve söylenmemiş sözlerle bağlarım ben bunu. Bu sembol çoğu zaman çok konuşan bir kişi, çevrenizde sürekli yorum yapan, her şeye karışan biri olabilir. Dedikodu enerjisi özellikle sizlerle ilgili konuşmaların arttığı bir dönemi anlatabiliyor olabilir. İçten kalan sözlerin, içlerinde kalan, içinizde kalan sözlerin açığa çıkması da olabilir bu. Uzun süredir söylenemeyen bir konu, bir anda konuşulabilir. Ee, Şimdi burada ağız açık bir şekilde çıkmış arkadaşlar. Net bir ağız bu. Ee, ani ay gene elim çarptı buna ya. Uf. Ben aparatlarım yok ya. Şimdi ani bir konuşma, itiraf ya da bir tartışma da olabilir bu. Şimdi bunu gülüyor gibi algılarsak, diyelim ki ağzı açık bir şekilde gülüyor. Sevindirici haber de olabilir bu. Ve güzel sohbetler anlamına da gelebilir. Karanlık veya bir söz gibi durmuyor. Çünkü ağzın içi açık arkadaşlar. Bu arada kırıcı sözlerde konuşmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Bu konuda çok ben müzdaripim. Hiç de hoşlanmam, hiç de sevmem. Dile de dikkat edelim. Hani ağzımızın yanı sıra dilimize de dikkat edelim. Konuşma şekli de önemlidir bu arada. Bu sizinle ilgili dediğim gibi bir dedikodu olabilir ya da hoş sohbet olabilir. Ama şöyle söyleyeyim. Bu ağzın bakın şöyle yani değişik bir şey aslında ama ben ilk şey yaptığımda bu ağzı açık yani dedikodu, sohbet, muhabbet de olabilir bu, gülme de olabilir ama nedense hepsini söyleyeyim dedim. Ama ilk bakışta direkt ağız gibi geldi bana. Bu bir göz de olabilir tabii ki. Yani büyük bir göz de olabilir arkadaşlar. Ama ben direkt bana ağzı çağrıştırdı. Şimdi burada
Çok güzel. Bakın. Ee, bakın şurada bir kelebek. Şöyle bakın. Çok güzel bir kelebek. Bu umut veren bir sembol. Yani tabağımızda da bu kelebeğin olması çok umutlu bir şey olduğunu gösterecek bize. Değişim ve yenilenme. Hayatımızda eski bir dönem kapanıp daha hafif, daha güzel bir süreç başlayabilir. Mutlu haber olabilir bu. Özellikle aşk ve sosyal hayatında sevindirici gelişmelerin habercisi de olabilir. E, o, özgürlüktür mesela kelebek. Seni sıkan bir durumdan kurtulup rahatlama yaşayabilirsin. Bakın kanatları açık. Şansın açılması ve güzel fırsatlar anlamına gelir. Ee, çoğu zaman hafifleme ve yeniden doğuş mesajı da verdi bana. Yani bir hafiflik hissedebilirsiniz. Yeniden doğuş de olabilir bu. Ve bakın hemen şurada bir bulut kümesi. Şimdi bu bulut e, kafa karışıklığı diyebilirim. Geçici sıkıntılar ve duygusal yoğunluk anlamına gelir. Yani kelebek, yunus balığı ve bulut. Bu kararsızlık ve belirsizlik, netleşmeyen bir konu sizi düşündürüyor olabilir. Ama duygusal yoğunluk, iç sıkıntısı, özlem ya da zihinsel yorgunluk enerjisi de olabilir bu. Geçici engeller, önünüzde küçük bir gecikme ya da bulanıklık bir süreç olabilir ama kalıcı değil arkadaşlar. Çünkü burada kelebeğin ve balığın çıkması ve şöyle söyleyeyim, balığın haneye doğru oluyor olması, bu tamamen sizin hüsnü kuruntunuz anlamına da geliyor. Eee, ama bu kalıcı değil arkadaşlar. Yavaş yavaş çözülüyor. Yanında şöyle söyleyeyim size, kelebeğin olması güzel haberle ferahlama demek. Bu çoğu zaman sabret, hava açılıyor mesajı taşır arkadaşlar. Hemen akabininde kelebeğin olması. Ee, şimdi burada e, bir üç kısmet. Bakın, ikisi hemen, birinin zamanı var. Ya da biri kapıda, ikisinin zamanı var diyelim biz buna. Bir tanesi kapıda ama. Bu kısmetin biri kapıda, diğerinin de, iki tanesinde biraz zamanı var. Buna e, 1, 2, 3 rakamı, yani 3 rakamı diyelim biz buna. Yakın zamanda 3 hafta ya da 3 ay, 3 gün bir gelişme gibi düşünebilirsiniz. Bir tanesi hemen geliyor, iki tanesi daha sonra gelecek arkadaşlar. Bakın ya, çok net, yani bu nasıl bir şey arkadaşlar? Ben buna ağız diyorum ama yani göz gibi değil, ağız bu resme. Yani çok net bir şekilde bir ağız sembolü var orada. Ama onu dağıtacak dediğim gibi. Bulutun yanında kelebeğin olması. Ay, ben bunu bozdum. Kelebeğin olması ve bu yunus balığının kuyruğunu kıvırarak haneye doğru geliyor olması çok güzel. Kesinlikle çok güzel. Evet, fincanımız da güzeldi arkadaşlar bu aşamada. Evet. Fincanınızın ve falımızın sonuna geldik. Siz de kendinizden bir şeyler gördüyseniz yorumlara bir kalp bile bırakmayı unutmayın. Enerjinizin gerçekten çok güzel geliyor bana, enerjileriniz. Mümkün olduğu kadar hepinize ben de bir kalp bırakmaya çalışıyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da hoş geldin diyoruz. Bundan sonra birlikte daha güzel fal yorumlayacağız. Daha çok sohbet edeceğiz.
Kanalı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki falda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize iyi bakın.